Herkese merhaba. Umarım sağlığınız yerindedir, her şey yolundadır. EFT videosunu yayınladıktan sonra çok sorular geldi. Sizin de aynı soruların cevaplarını duymak isteyeceğinizi düşündüğüm için bu soruları bu videoyla cevaplıyorum şimdi. Önce soruyu okuyacağım. Siz vuruşları hep sağ elle yapıyorsunuz ama ben solağım ve sağ elle rahat yapamıyorum. Sol elimle yapmamda bir sakınca var mı diye sormuş. Hiçbir sakınca yok. Sağ el sol el fark etmez. Hangi elinizle rahat hissediyorsanız o elinizle yapabilirsiniz bütün vuruşları. İkinci soru, başka bazı EFT videolarında her iki tarafa vuruşlar yapıldığını gördüm. Ama siz tek tarafa yaptınız. Yine de faydası oluyor mu? Bir fark var mı diye sormuş. Evet, şimdi bedenimizdeki meridyenler her iki tarafta da olduğu için her iki tarafta da aslında meridyen uç noktaları var. Fakat ben iki tarafa birden yapmayı biraz rahatsız buluyorum. Çünkü tek tarafa da yaptığınızda aynı sonucu alıyorsunuz. Ve hep söylediğim gibi ben her şey pratik olsun, çabuk olsun, bir an önce olsun taraftarı bir insanım. Dolayısıyla eğer içinizden öyle geliyorsa iki tarafa da vurabilirsiniz. Yani göğüs noktanızda ya da kol altlarınızda bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama tek tarafa yaptığınızda da hiçbir fark olmuyor. Emin olun 10 yıldan fazladır bu uygulamayı yapıyorum ve çok çok olumlu sonuçlar alıyorum. Bir başka soru. Siz seanslarda EFT yaptığınızı söylediniz ama seansın adı duygu dengeleme diyorsunuz. Size seansa gelsem EFT dışında bir şey mi yapacaksınız? Güzel soru. EFT'yi ben temel olarak kullanıyorum. Yani EFT gerçekten çok pratik, çok işe yarar bir teknik ama onu bir takım başka tekniklerle güçlendirdim yıllar içinde. Biliyorsunuz bu yola girdiğimizde bir sürü eğitim alıyoruz. Her şeyden haberdar olmak istiyoruz ve her eğitiminde bize biraz daha fazla katkısı oluyor. Bu diğer eğitimlerden öğrendiğim iki ayrı tekniği de EFT'nin içine kattım ve kendime özgü bir teknik ortaya çıkmış oldu. Yıllar içinde bana gelenler siz EFT yapmıyorsunuz başka bir şey yapıyorsunuz demeye başladılar. Bu yüzden ben de yaptığım uygulamanın ismini değiştirdim ve bana özel bir şey olsun diye duygu dengeleme koydum. Yani bana seansa gelseniz EFT yapacağım ama onunla birlikte bir iki teknik daha yapacağım. Biraz daha farklı bir şey olacak öyle söyleyeyim. Bir başka soru, çocuğum sınava girecek ve sınavda heyecanlanacağım diye çok endişeleniyor. Bu konuda ona uygulama yapabilir miyim ya da kendisine yapması işe yarar mı? Evet, çocukları sınav kaygısı için çok getiriyorlar ve gerçekten çok işe yarıyor. Sınavda başaramayacağım diye korkuyorum, heyecanlanacağım diye korkuyorum. Bu kalıp cümleleri söyleyerek bu korkuma rağmen kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Sınav kaygısını geçirebilirsiniz. Kendi kendine yapmasını da öğretebilirsiniz. Çocuklar çok seviyorlar. Onlara oyun gibi geliyor ve çok çabuk öğreniyorlar gerçekten. Hatta bu tekniği çocuğunuza öğretirseniz sınav kapısında bile hani orada beklerken bile kimseye çaktırmadan böyle içinden bile olsa söyleyerek bir takım noktalara vurduğunda kaygısını minimuma indirecektir ve başaracaktır. Başka bir soru, EFT'yi ağrılarım için uygulayabilir miyim? Evet, bunu yapıyorlar. Ben en başından beri hiçbir fiziksel ağrıya çalışmak istemedim. Yani tıbbın alanına girmek istemedim. Kendimizi doktorlara emanet etmeliyiz. Onlar onca yıl okuyorlar. Ağrılar, hastalıklar, hani bunları EFT ile geçirmeye çalışmak çok doğru gelmiyor bana. Ama çok arzu ediyorsanız ağrılarınız için tabii ki uygulayabilirsiniz. EFT ile affetme çalışması yapılır mı? Tabii ki yapılır. Tam da o işe çok yarar üstelik. Şu şekilde mesela o kişiye size yaptıkları için öfke duyuyorsanız, nefret duyuyorsanız, onu hiçbir şekilde affedemediyseniz bütün bu duygulara tek tek çalışmanız lazım. EFT'nin şöyle bir özelliği var. Vuruşları yapmaya başladığınızda içinizde olan duygunun bir anda değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani diyelim ki işte ondan nefret ediyorum diye vurmaya başladınız. Bir anda aslında ondan nefret etmediğim ama onunla baş edemediğim için kendimi öfke duyduğum gibi bir his geliyor. Yani soğan kabuğu gibi deriz ya, o duygunun altında olan duygu kendini ortaya çıkarıyor. Bu EFT'nin çok mükemmel bir özelliği. Dolayısıyla affetme çalışması yapabilirsiniz. Çok da işinize yarar. Ve son soru, ilişkilerim hep terk edilmekle sonuçlanıyor. EFT çalışması bu konuda işe yarar mı? Tabii ki
Hep terk ediliyorsam eğer, ya terk edilme korkum vardır ya yalnız kalma korkum vardır. Asıl duygumun ne olduğunu bulup onunla çalışmalıyım. Şimdi hayatta ne yaşıyorsam benim aslında bilinçaltımdan yansıyan bir sistem var etrafta ve bana Özlem şunları bul ve bunları temizle. Buradaki işlerin yoluna gitmesi için böyle yapman gerekiyor diye bazı tıkanıklıklar yaratıyor. Nerede tıkanıklık varsa orada benim bakmam gereken bir duygum, bir olumsuz bilinçaltı kaydım, bir yanlış zihin kodum vardır. O kodunuzu bulup EFT ile dönüştürebilirsiniz. Yalnız kalmaktan çok korkuyor olabilirim. Evlenmekten çok korkuyor olabilirim. Yani aslında ağzım evlenmek istiyorum der ama bilinçaltımda ya evlenip mutsuz olursam, ya evlenip özgürlüğüm biterse, ya evlenip baskı görürsem gibi paranoya diyeceğim. Yani doğru olmayan, gerçek olmayan ama zihnin yarattığı olumsuz kodlar varsa bunları bulup EFT ile dönüştürebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Bunların hepsine tek tek çalışacaksınız. Bir kere hep terk ediliyorsam terk edilme korkum var demektir. Yani zaten o bir kısır döngüye girer. İlk önce birisi beni terk eder, sonra ben içimde bu korkuyu geliştiririm. Ve ondan sonra yaşadığım her ilişkide ya gene terk ederse ya beni terk ederse diye bu korkuyla yaşadığımı yaratırım. Dolayısıyla önce terk edilme korkunuza çalışmalısınız. Yalnız kalma korkunuza çalışmalısınız. Tek başıma yapamam korkusuna çalışmalısınız. İşte hayatımda biri olursa özgürlüğüm gider korkusuna. Zaten çalışırken siz kendi içinizde bunu bulacaksınız. Neler tutuyor sizi de neden terk ediliyorsunuz? Belki bu terk edilmek korkusu yüzünden çok fazla ilişkide karşı tarafın üstüne düşüyorsunuz. Çok fazla onu bunaltıyorsunuz ve böylece onun sizi terk etmesine neden oluyorsunuz. Bu şekilde davranışlar içinde kendinize öfkeniz varsa onlara da çalışmalısınız. Ve böylece ondan sonraki ilişkinizde artık terk edilmeyeceksiniz. Sorularımız bu kadar. Herkese dilerim faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.